Merhaba sevgili arkadaşlar. Vitili Patili Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak, videolarımı sonuna kadar izleyerek, yorum ve beğeni yaparak bana destek olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Emeğe değer veren tüm dostlarıma da selam olsun diyorum. Bugünkü videomuzda bu sevimli bebek anahtarlığı yapacağız. Evde artan iplerimizi değerlendirmenin bence en güzel yolu. Hediye edebilirsiniz. Yapımı gerçekten çok kolay ve malzemesi de çok az. Dediğim gibi evdeki artan ufak tefek iplerinizi değerlendireceksiniz. Süslemeleri için boncuk, gözleri için minik boncuklar lazım. Bir de anahtarlık aparatı. Yapımına hemen başlayalım. Yapmak isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin diyorum. Sevimli bebeğimizin bacak kısmıyla başlıyoruz. Birini ben daha önce yapmıştım. İkincisini birlikte yapıp birleştireceğiz. Yine sihirli halkamızı yapıyoruz ve sabitliyoruz. 4 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. Halkamızı kapatıyoruz. Sonraki sıramıza geçiyoruz. Bu sırada yapmış olduğumuz 4 sık iğnemizin hepsine çift batıyoruz. Ve 4 olan sık iğne sayımızı 8'e yükseltiyoruz. Ters kıvrılan örgümüzü makasımızın yardımıyla çevirelim. Bir sonraki sıraya geçelim. Bu sıramızda 3 tane tek, 1 tane çift yapıyoruz. 8 olan sık iğne sayımızı da 10'a yükseltiyoruz. 3 tek, 1 çift. Diğer bacağımızda ipimizi kısa keserek içinde sabitledik ve gizledik. Burada ipimizi kesmiyoruz. Birleştirme yapacağız. Hemen sıramızın bittiği yerin yanındaki sık iğneden başlıyoruz ve birleştiriyoruz. 4 tane tek, 1 tane çift yapıyoruz bu sıramızda. Her iki bacakta 10'ar tane sık iğnemiz oluşmuştu. 4 tek, 1 çift yaparak 20 olan sık iğne sayımızı 24'e yükseltiyoruz. Her iki bacakta toplamda 24 tane sık iğnemiz olacak. Bacağımızda 4 tane tek, 1 tane çiftimizi tamamladık. Diğer bacağımıza atlıyoruz. Yine aynı şekilde 4 tane tek, 1 tane çift yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Ve sık iğne sayımızı da 24'e yükseltmiş oluyoruz. Burası bizim sıra başımız. Buradan devam edeceğiz arkadaşlar. 24 sık iğnemizi 4 sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan düz örüyoruz. Gövde kısmına geçtik bu şekilde. Düz örüp gelelim arkadaşlar. 24 sık iğnemizi 4 sıra düz ördük. Şimdi eksiltmelere geçiyoruz. 4 tek bir eksilt yapalım. Ve 24 olan sık iğne sayımızı da 20'ye düşürelim. Sıramızın sonuna kadar 4 tane tek, 1 tane eksilt. Diğer sıramıza geçtik. Bu sıramızda 3 tane tek, 1 tane eksilt yapıyoruz. Ve 20 olan sık iğne sayımızı 16'ya düşürüyoruz. Sıramızın sonuna kadar 3 tek, 1 eksilt. 3 tek 1 eksilt yaparak sık iğne sayımızı 16'ya düşürmüştük. Bu sıramızda 2 tane tek, 1 tane eksilt yapıyoruz. Ve 16 olan sık iğne sayımızı 12'ye düşürüyoruz. En son 2 tek 1 eksilt yaparak sık iğne sayımızı 12'ye düşürmüştük. Mavi ipimizle son eksiltme sırasına geçmeden önce gövdemizin içine elyafla dolduralım. Son eksiltme sırasındayız. 1 tane tek, 1 tane eksilt yapıyoruz. Ve sık iğne sayımızı 12'den 8'e düşürüyoruz. Burada beyaz ipimize geçeceğiz arkadaşlar. Beyaz ipimize geçerken sık iğnemizi alıyoruz.
beyaz ipimizle kapatıyoruz. Yandaki sık iğneye ilmek kaydırıyoruz. Bir zincir çekerek yine aynı sık iğnemize batıyoruz. Ve 8 sık iğnemizi yeni rengimizle bir sıra düz örüyoruz arkadaşlar. 8 sık iğnemizi bir sıra düz ördük. İplerimizi bağlayıp mavi ipimizi kesebiliriz. Fazla iplerimizi de iç kısımda gizleyebiliriz arkadaşlar. Kafa yapımına geçtik. Beyaz iple devam ediyoruz yine. Bu sıramızda her sık iğneye çift batıyoruz. Ve 8 olan sık iğne sayımızı tekrar 16'ya yükseltiyoruz. Her sık iğneye çift batarak 8 olan sık iğne sayımızı 16'ya yükselttik. Bu sıramızda bir tek bir çift yapıyoruz ve 16 olan sık iğne sayımızı 24'e yükseltiyoruz. Sıra sonuna kadar bir tek bir çift. Diğer sıramıza geçtik. Bu sıramızda da 2 tane tek, bir tane çift yapıyoruz. 24 olan sık iğne sayımızı 32'ye yükseltiyoruz. İki tek bir çift yaparak sık iğne sayımızı 32'ye yükselttik. 32 sık iğne olarak 6 sıra düz örelim. Sonrasında yine eksiltmelere geçeceğiz arkadaşlar. ...32 sık iğnemizi 6 sıra düz ördük. Şimdi eksiltmelerimize başlayalım. Bu sıramızda 2 tane tek, bir tane eksilt yapıyoruz. Ve 32 olan sık iğne sayımızı 24'e düşürüyoruz. Sıramızın sonuna kadar 2 tek, bir eksilt. Diğer sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda bir tane tek, bir tane eksilt yapıyoruz. Ve 24 olan sık iğne sayımızı da 16'ya düşürüyoruz. Son eksiltme sırasına geçmeden önce burası daha fazla daralmadan içini dolduruyoruz. El yapımızla. Bu sıramızda peş peşe eksiltmeler yapıyoruz. Bütün sık iğnelerimizi eksiltiyoruz. Ve 16 olan sık iğne sayımızı da 8'e düşürüyoruz. Bütün sık iğnelerimizi peş peşe eksilttik. Sıramızın sonuna geldik. Burada ilmek kaydırıyoruz. Bir zincir çekerek ipimizi biraz uzun bırakarak kesiyoruz. Burada kalan sık iğnelerimizi ön loblarından alarak toplayacağız arkadaşlar. Bu şekilde bütün sık iğnelerden alıyoruz ve çektirerek bu kısmı kapatıyoruz. İpimizi sabitleyip iç kısımda gizleyelim. Göz yerlerini belirleyelim arkadaşlar. Burada artırma sıralarımız var. Artırma sıralarımızın 1, 2, 3 sık iğne üzerine, yani birinciyi atlıyoruz, ikinciyi, üçüncüye göz yerlerimizi işaretliyoruz. İki göz aralığımız 5 sık iğne olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. sık iğnemize de ikinci gözümüzü takacağız. Gözlerimizi küçük boncuklarla yaptım. Bunları iple dikelim arkadaşlar. Siyah renkli boncuklarımızı göz yerlerimize dikerek sabitleyelim. İpimizi sihirli halkadan girelim ve gözleri işaretlediğimiz yerden çıkaralım. İlk gözümüzü buraya dikelim. Evde boncuk yoksa bunu iple de yapabilirsiniz. İsterseniz çizgi halinde, isterseniz uyuyan bebek görünümü verebilirsiniz. Diğer gözümüzü de buraya dikelim arkadaşlar.
İplerimizi hep bu kısımda toplayalım arkadaşlar. Çünkü buraya şapka geleceği için kapatacak, görünümü de temiz olacak. Birkaç kez sabitledikten sonra ipimizi burada keselim. Gözlerden 2 sık iğne atlayarak 3. sık iğneye gözümüzü ortalayarak 3 sık iğne aralığına yapacağız. Buraya ağız kısmını yapalım arkadaşlar. Evet, dudağını pembe renkli ipimle yapacağım. Yine ipimizi buradan giriyoruz. İşaretlediğimiz yerden çıkıyoruz. Ve yine yukarıdan çıkaralım. Ağız kısmı bu kadar. İpimizi yine burada sabitleyelim ve keselim. Minik bebeğimizin kol yapımına geçtik. Yine sihirli halkamızı yapalım. İpimizi sabitleyelim. 5 tane sık iğne yapalım. Halkamızı kapatalım. Bir üst sıraya geçelim. Bu sıramızda her sık iğneye çift batarak 5 olan sık iğne sayımızı 10'a yükseltelim. Her sık iğneye çift batarak sık iğne sayımızı 10'a yükselttik. 10 sık iğnemizi 3 sıra düz örerek kolumuzu tamamlayalım. 3 sıra düz ördük. İlmek kaydırarak ipimizi biraz uzun kesiyoruz. Diğer kolumuzda ben kısa kestim ve ipleri içinde gizledim. Burada bıraktığımız iple iki kolumuzu da dikebiliriz. Kollarımızın içerisine çok az bir elyaf yerleştirelim ve iki yanlara iğnelerle sabitleyelim. Sonrasında bir gövdeden bir koldan alarak kollarımızı dikelim. İkişer tur dikelim, sağlam olsun arkadaşlar. Bu kolumuzu 2 tur diktikten sonra aynı iple diğer kolumuzda dikebiliriz. Kolları diktik. İpini içinde gizledik. Şimdi birlikte papyonunu yapacağız arkadaşlar. Papyon için 10 tane zincir çekelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Birinci değil ikinci sık iğneden başlayarak 9 tane sık iğne yapalım. Zincirimizin sonuna kadar 9 tane sık iğnemizi yapalım. Sıramızın sonuna geldik. Bir zincir çekip dönelim. Sık iğnelerimizin arka loblarından alarak 9 sık iğnemizi sıra sonuna kadar yine düz örelim. Sıramızın sonuna geldik. Yine bir zincir çekip dönelim ve yine arka loblardan alarak 9 sık iğnemizi düz örelim. Yine sıramızın sonuna geldik. Bir zincir çekip dönelim. Aynı şekilde yine arka loblardan alarak sıramızın sonuna gelelim. Papyonumuzu bitirelim. Zincirimizle birlikte 9 sık iğnemizi arka loblardan alarak 4 sıra ördük. Bir zincir çekerek ipimizi keselim. Ve arka kısımda her iki ipi de gizleyelim. Mavi ipimizi tam ortadan sıkı bir şekilde dolayalım. Fiyonk görünümünü verelim ve arkadan iplerimizi bağlayalım. Papyonumuzu yaptık. Bebeğimizin boyun kısmına dikelim. Tam ortalayarak sabitleyelim. Aynı ipimizle kesmeden düğme görünümü vermek için boncuklarımızı dikeceğiz. Siz yine bu düğme kısmını da iple yapabilirsiniz. Ben evdeki boncuklarımı değerlendirmek için boncukla yapacağım. 2 tane dikeceğim. İkişer sık iğne arayla boncukları dikeceğim arkadaşlar. Düğmelerini de yaptık. Yine ipimizi yukarıdan çıkaralım. Sabitleyerek keselim.
Şimdi bebeğimizin şapkasını yapalım. Yine sihirli halkamızı yapıyoruz. İpimizi sabitliyoruz. Ve halkamızın içerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz. Halkamızı kapatıp bir üst sıraya geçiyoruz arkadaşlar. Bu sıramızda her sık iğneye çift batıyoruz ve 6 olan sık iğne sayımızı 12'ye yükseltiyoruz. Bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda bir tek, bir çift yapıyoruz ve 12 olan sık iğne sayımızı 18'e yükseltiyoruz. Sıramızın sonuna kadar bir tek, bir çift. Diğer sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda 2 tane tek, bir tane çift yapıyoruz ve 18 olan sık iğne sayımızı 24'e yükseltiyoruz. Sıra sonuna kadar 2 tek, bir çift. Son artırma sıramıza geçtik. Bu sıramızda 3 tane tek, bir tane çift yapıyoruz ve 24 olan sık iğne sayımızı 30'a yükseltiyoruz. 3 tek, bir çift yaparak sık iğne sayımızı 30'a yükseltmiştik. 30 sık iğnemizi 5 sıra boyunca düz örüyoruz. Artırma eksiltme yapmadan 5 sıra düz örelim arkadaşlar. 30 sık iğnemizi 5 sıra düz ördük. Burada ilmek kaydırıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Ve ters sık iğneler yapacağız. Yani ön tarafa değil, arka tarafa doğru öreceğiz. Arkadan bir sonraki sık iğneden alarak sık iğne yapacağız. Sıra sonuna kadar ters sık iğnelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi bir önceki sık iğnelerimizden alıyoruz. Terse doğru gidiyoruz. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıramızın sonuna geldik. En sondaki sık iğnemize ilmek kaydırarak birleştirelim. Bir zincir çekelim ve ipimizi biraz uzun keselim. Bu ipimizle şapkamızı dikeceğiz. Aparatını dikeceğiz. Şapkamızı bebeğimize giydirelim. Böyle. Evet. Ve uzun bıraktığımız iple şapkamızın etrafını dikelim. Bu şekilde küçük teller atarak bebeğimizin şapkasını kafasına sabitliyoruz. Şapkamızın dikimini bitirdik. İpimizi kafasının üzerinden çıkaracağız ve aparatını dikeceğiz. Tam sihirli halkanın olduğu yerden değil, 1 2 3 sık iğne bu tarafından çıkaracağız. Tam ortadan ipimizi çıkardık. Şimdi boncuklarımızla süslemesini yapalım. Siz sade de dikebilirsiniz, hiç sıkıntı değil. Ama evde boncuk varsa güzel bir görünüm oluyor. Boncuklarımızı taktık, aparatımızı da geçirdik arkadaşlar. Aynı boncukların içerisinden ipimizi tekrar geçirelim. Ve yine kafadan alalım. Bir kez daha boncukların içerisinden geçirip sağlamlaştıralım. Sonrasında yine boncuklardan girerek ipimizi bebeğimizin kafasına sabitleyelim. Kalan ipimizi de yine iç kısma doğru çektirelim ve gizleyelim. Evet arkadaşlar, bebek anahtarlıklarımız hazır. İnanın çok şirin oldu gerçekten. Tam hediyelik. Çok şirin, çok güzel oldu. Yapmak isteyen arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olarak, beğen butonuna basarak
videolarımı sonuna kadar izleyerek bana destek olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi gerçekten emek isteyen bir iş. Emeğimin hakkını almak istiyorum ben de. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizleri Rabbime emanet ediyorum. Sevgi ve örgü dolu günler dilerim. Hoşça kalın.